Mars astrolojide ateşli bir savaşçıdır. Balık ise uçsuz bucaksız bir deniz, bir okyanustur. Peki siz bu Mars'ı alır o okyanusun dibine atarsanız ne olur? Evet, bugünkü konumuz Mars'ın Balık burcu transiti ve üzerimize olan etkilerinden bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Mars en çok bizim mücadele enerjimizi ve hayatta kalma enerjimizi gösteren doğum haritasındaki en önemli unsurlardan bir tanesidir. Balık ise şefkat, teslimiyet, kabullenişi ifade eder. Mars Balık burcuna geçtiğinde ise kişi bu teslimiyet duygusundan kaynaklı olarak savunmasız hale gelir. Bir kurban psikolojisi oluşur. Başına gelen bir takım olaylardan dolayı başkalarını suçlama eğilimine girer. Bunların hepsi sizin yüzünüzden oldu der. Çünkü balık enerjisinde kendini feda etme eğilimi vardır. Ve o kendini feda ettiğinde aslında savunmasını da karşı tarafın eline vermiş olur. Mars'ı balıkta olan kişiler direkt eyleme geçmezler. Adeta bir su dalgasında sörf yapar gibi dalga nereye götürürse o alana doğru kanalize olurlar. Daha çok sezgileriyle hareket ederler. Yine Mars'ı balıkta olan kişilerin en çok yaptıkları hata dur demeyi bilmemeleridir. Yani yeri geldiğinde hayır diyebilmek çok önemli bir unsurdur. Ancak Mars'ı balıkta olan kişiler kendi sınırlarını yönetemezler. Ve özellikle psikolojik astrolojide Mars kişinin sınırlarını belirler. Ve o Mars balıkta olduğu zaman kendi ruhsal sınırlarını çizmekte oldukça güçlük çekerler. Çoğu Mars balık transitinde insanlar haklı oldukları konuda kendisini savunamaz hale gelir. Haklı oldukları o öfkeyi bir türlü ortaya koyamazlar. Ben herkesin yanındayım ama kimse benim yanımda değil der. Ve dikkat ederseniz şu anda da bu Mars balık transitindeki bu savaş esnasında İran'ın yaptığı açıklamalar neredeyse bu Mars balık transitinde olduğu gibi hareket ettiğini gösteriyor. Mars balıktayken pasif agresif bir öfke yönetimi olur. Yani tabir yerindeyse masaya yumruğunu vuramazsın. Küsersin, sessizliğe bürünürsün, trip atarsın, kendini acındırırsın, duygu sömürüsüyle manipülasyon yaparsın. Mars balıktayken daha çok kaçış eğilimi görülür. Savaşmak, mücadele etmek yerine yerini uyuşukluğa, aşırı uykuya, hayal dünyasına girmeye ve bağımlılıklara doğru yelken açmaya başlar kişi. Peki ne yapmak lazım böyle zamanlarda? Böyle zamanlarda o Mars'ın enerjisini daha çok sanatsal alana yöneltmek lazım. Başkalarıyla kavga etmek yerine şifacılığa, ruhsal alanlara yelken açmak lazım. Karşınızdaki insanlara şefkat ve fedakarlıkla yaklaşmak lazım. Ama kendinizi feda etmeden. Çünkü kendinizi feda etmenin altında aslında bir noktada kendi sorumluluğunuzu karşınızdaki insana postalama arzusu yatıyor. Neden? Çünkü kendi yükünüzü, kendi acınızı taşıyamayacak ve kendi mücadelenizi yapamayacak hale geliyorsunuz. Mars'ı balıkta olan kişiler kılıçla değil kalple savaşır. Ve Mars'ın balıkta olduğu bugünlerdeki etkileri birçoğumuz da bu şekilde ortaya çıkar değerli dostlar. Evet, hem Mars balık transitinden hem de doğum haritasında Mars'ı balıkta olanların aldığı o mücadele etkisi, o Mars'ın savaşçı etkisinin nasıl bir yapıya büründüğünü size elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Videolarımı beğendiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve videolarımı hype'ladığınız için şimdiden teşekkür ederim. Aklınıza gelen konular olursa bu videonun altında yorum yapabilirsiniz. Hocam şu konulardan da bahset diyebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.